Kızılşehir, Marrakeş. Baharat kokularının çöl rüzgarına karıştığı o mistik dünya. Hazırsanız El Fena Meydanı'nın kaosundan başlıyor. Sahranın kumlarında safari ile tozu dumana katıyoruz. Kaldığımız Riyad'ın gizli kapılarını aralayıp Majorel bahçesinin mavisinde kaybolacağız. Cez Ali'nin efsane şovundan trenle Casablanca yolculuğuna uzanan bu dev rehberde aklınızda tek bir soru işareti kalmayacak. Arkanıza yaslanın, Fas masalı şimdi başlıyor. Burası Fas Marrakeş arkadaşlar. Burası El Fena Meydanı. Buraya El Fena demelerinin iki nedeni var. Bunlardan birinci rivayete göre burada daha önceden Afrika'dan gelen köleleri Avrupalılara pazarlamak için, Avrupa'dan gelip köleleri alıp köle çalıştırmak için burayı kullanıyorlarmış. Bu meydanı kullanıyorlarmış. İkinci rivayete göre de arkadaşlar yine 1500'lü yıllarda bu meydanda insanlara örnek ders olsun diye toplu idamlar gerçekleştiriliyormuş. O yüzden buranın adı El Fena, yani Fenalar Meydanı olarak kalmış. Şimdi hep beraber sizlerle birlikte Kuzey Afrika'da Fas, Marrakeş turumuza başlayalım. 1500'lerden 2025'e uzanan bu meydan size anlatılacak çok şey biriktirdi. Jamal El Fena büyüsüne birlikte dalalım. Hazırsanız başlayalım. Şu an Marrakeş'in kalbindeyim. Burası Jamal El Fena Meydanı. Fas deyince sadece çöl ya da baharat gelmesin aklınıza. Burası çok daha fazlası. Kuzey Afrika'da Atlas Okyanusu'yla Sahra Çölü arasında bir yerde bulunan Fas, bilinen adıyla Morokko, coğrafyasında hem dağlar hem de denizlere eşlik ediyor. Yıl içerisinde sıcaklık normal değerlerinde 6 derece ile 38 derece arasında değişiklik gösteriyor. Marrakeş'te genelde kuru bir hava hakim. Yazın ciddi sıcaklar oluşuyor. 43 derece ve üstü sıcaklıklar görülebiliyor. Ama güneş sevenler için ideal. Fas krallıkla yönetiliyor. İnsanlar sade ama huzurlu yaşıyor. Geleneklerine çok bağlılar. Örf, adet, misafirperverlik burada sadece sözde değil gerçekten yaşanıyor. Ortalama bir öğün 60 ila 100 dirhem, yani yaklaşık 6 ila 10 euro arasındadır. Temiz, orta halli otellerde günlük konaklama ise 800-1500 TL civarındadır. Jamal El Fena ise başlı başına bir hayat sahnesi. Eskiden halkın toplandığı, hatta infazların yapıldığı bir yerken şimdi müzik, dans, hikayeler ve kalabalıklarla dolu. Fas'ın ruhu burada atıyor. Ben de bu atmosferi sizlerle paylaşmak için buradayım. Eğer videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Böylece algoritma beni daha çok kişiye ulaştırır ve ben de yaptığım işi biraz daha heveslenerek yaparım. Şimdiden teşekkür ederim. İyi seyirler. Burada her yerde bir gösteri var. Bu gösterileri çekince sizden ücret talep ediyorlar arkadaşlar. Bilginiz olsun. Kıyafet satışları çok var. Arabayla geçiş yapan insanlar çok var arkadaşlar. Maymunu mesela. Maymunu burada kelepçelemiş maymun. Gençler fotoğraf çekilecek maymunlar. Onları çektiğimiz zaman gelip bizden para istiyorlar, ama benim tavsiyem arkadaşlar bu tarz şeylerin önlerinin kapanması için mutlaka ve mutlaka böyle gösterilere, işte maymunları hapseden, onların normal hayatlarını ellerinden alan insanlara para verip onların bu işi yapmasını sağlamasına izin vermeyin. Ya da yılan gösterileri de aynı şekilde, mesela yılanı bırak doğada kalsın hayvan, sen buraya getiriyorsun, dişini kesiyorsun, hayvana eziyet ediyorsun, şurada 2 tane para kazanacağım de hayvanı maymun etmiş. Yılan lan bu. Normalde o hayvan şu hayvan şöyle mi durur yani? Durmaz yani. Hem maymuna kıyafet giydirmiş, zincir takmış. Yani olmaması gereken şeyler arkadaşlar. Bu tarz yerlerde ya da bizim İstanbul'da, Türkiye'de de faytona binmenizi yine aynı şekilde katiyen kınıyorum arkadaşlar. Hayvanların affedersiniz pestili çıkmış, sıcaktan bunalmışlar. Üstlerine bir de aynı zamanda bakımsız bırakıp bunları 3-5 dirhem karşılığında size gösteri olarak şey yapıyorlar. Nalları bile düzgün değil bu hayvanların. Bakın mesela şu hayvanın zincir ayağına dolanıyor. Zincirlemişler bir de. Birbirlerine zincirlemişler ki kaçmasın. Yani bunlara müsaade etmemek için, bunların önlerini kapatmak için bu tarz fayton vesaire bunlara binmeyin arkadaşlar. Katiyen kınıyoruz. Fenalar Meydanı bu arada büyük, kalabalık. Akşam üzeri buraya gelmeyi tercih edin. Bizim konakladığımız otel buraya çok yakın. 500 metre yakın bir yer. İnsanları genel olarak kamera tepkileri de çok sıkıntı değil. Çünkü çok turistik bir yer. Ya burası biraz daha nasıl söyleyeyim size arkadaşlar, şey gibi düşünün. Ortaköy'de kumpirciler sizi çağırıyor ya, gel abla gel işte şöyle böyle vesaire, Eminönü'nde. Aynı onun gibi düşünün bu meydanı. Herkes bir şeyler satmaya çalışıyor. Gel buradan alıyoruz. Test. Evet arkadaşlar, test verdiler. Arkadaşlar böyle çok şey göreceksiniz burada. Meyveci göreceksiniz. Bro, mix. Mix, yes. Mix. How much mix? 20. 20 dirham. Yes. 2 hot and ice cube, please. Yeah, very hot.
Evet 2 tane. Toplamda 40 dirhem vereceğiz arkadaşlar. 10 dirhem burada 45 TL. Öyle düşünün 90 TL'ye soğuk içecek içebiliyoruz. Arkadaşlar şimdi içeceğimizi aldık ama şöyle bir şey var. Ben az önce otele ödeme yapmıştım. Havalimanında bir para değişimi yapmıştık. Biz 50 dolar çevirdik bilerek ki havalimanının içerisinde ve dışarısında arada farklar olur diye. Meyve suyunu almaya gittik ama biz para çevirmediğimizi yani dirhem almadığımızı unuttuk. Ama oradaki arkadaş bize yardımcı oldu sağ olsun, dedi ki sorun değil, ben içeceklerinizi hazırladım, alın. Hemen bize exchange yerini de gösterdi. Exchange yerinden change'inizi yapın gelin dedi. Acayip, ben sana bir şey söyleyeyim ya, bizde hayatta böyle bir şey olmaz. Acayip iyi bir muhabbet bence. Biz havalimanında 100 dolar bozdurmuştuk. 291 verdi. Havalimanında da 803 mü? Öyle bir şey vermiş. Öyle bir şey vermiş. Çok bir fark yokmuş ya aslında. Change edilebilir aslında. Ama burada daha çok aldık. Evet. İşte 20-30 dirhem. Şimdi paramızı change ettik. İçeceğimizi aldık. Parasını ödemeye gidiyoruz arkadaşlar. Havalimanına göre 2 tane daha meyve suyu içebilirsiniz. Havalimanından o yüzden daha az change edin. Mesela o anlık ihtiyacınız kadarıyla change yapın. Biz buraya havalimanından ulaşıma da toplam 13 euro bir bedel ödedik arkadaşlar. Geldik arkadaşımıza parayı ödeyeceğiz. Thank you bro. Say hello Türkiye. Hello Türkiye. Hello Türkiye. Goodbye. See you later. Thank you. Sokaklarda bu şekilde gösteriler yapılıyor arkadaşlar. Sabahları ve akşamları olmak üzere günün her anında bu gösteriler yapılıyor. Bu gösteriler hakkında bilmeniz gereken en önemli şey ise bir kişi ortada duruyor, etrafı çevreliyor ve bu gösteriyi izliyorlar. Fakat şöyle bir şey var. Biz burada turist tuzağına da düşebiliriz. O yüzden değerli eşyalarımızı, pasaportumuzu bir bel çantasına koyup bu bel çantasını insanların ulaşamayacağı bir şekilde koruyup saklamamız gerekiyor. Eğer bunu yapmazsak herhangi bir değerli eşyamız, pasaportumuz o an içerisinde çalınabilir. Tabii ki de sadece bu organizasyonlar bunun için yapılmıyor. Ama unutmayalım ki biz şu an yurt dışındayız ve önlem almadan ilerleyemeyiz. Eğer önlem almazsanız başınıza çok kötü şeyler de gelebilir. Gece oldu şimdi. Fas, Marrakeş, El Fena Meydanı'nda geceler gündüz gibi yaşanıyor. Gündüzler de gece gibi yaşanıyor. Arkadaşlar burası gündüz çok ayrı güzel. Gece de çok ayrı güzel. Yani gündüz biraz sıcaktan insanlar bunaldığı için herhalde gece 2 kat daha kalabalık burası. Çok fazla kalabalık. İnsanlar akın akın El Fena Meydanı'na geliyor. Selam. Hermano. Selam. Selam. Burada da yine insanlar böyle ara ara yerlerde toplanmışlar arkadaşlar. Böyle birileri gösteri yapıyor, birileri onları izliyor. Aralara girip çekemiyoruz ama bayağı kalabalık bir meydan. Gece özellikle çok daha hareketli. Bizim Eminönü, eski Eminönü meydanına falan benziyor ya buralar. Yani evet. Yılanların gitmesi güzel oldu. Gündüz hiç bu kadar insan yok. Evet, sanki bütün insanlar gece çıkmış gibi, gündüz çıkmamış gibi. Burada yine yöresel danslar yapıyorlar. Kalabalık başına toplanmış. Turistler ve yerel halk hep birlikte burada beraber eğleniyor arkadaşlar. Acayip kalabalık, çok kalabalık bir ortam var. Turistler ve yerel halk beraber eğleniyor. En önemlisi bu. Kimse kimseyi şey yapmıyor yani, zorbalamıyor. Burada dans ediyorlar, ortaya toplanıyorlar. Sonra şarkılar söyleyip ortaya bir kasa koyuyorlar. Sizden para talep ediyorlar. Oturup izlediğinizde veyahut da kameraya çektiğinizde sizden belli bir miktarda para talep ediyorlar. Bilginiz olsun. Bunu bilerek işte hani her şeyi oturup izlemeye kalkarsanız burada paranız kalmaz cebinizde. Evet, ortam çok kalabalık oldu. Her yerde bir yemek kokusu var. Her yer kalabalık. Herkes bir şeyler satmaya çalışıyor burada. Yine dolandırıcılık, turizm dolandırıcılığı yapılıyor. İçeceği tutmaya çalışıyorlar. İçeceği tutup yakalarsa eğer o içecek alıp onu içiyor. Ama bunu kaç paraya yaptıklarını bilmiyorum da bu tarz oyunlara gelmeyin. Yani bizde de var böyle ortaya top koyuyorlar vesaire ya. Bunlara inanmayın. Çok fazla böyle bir baharat kokusu, yanık kokusu var bu arada. Benim bel çantam mesela şu alt kısmında. İçeriye koyuyorum. Buraya önemli şeylerimi koyuyorum. Pasaportumu, paralarımı oraya koyuyorum. Tişörtün altında kaldığı için herhangi bir şekilde karşı taraf görmediği zaman benden bir şey alamıyorlar. Beni bir hedef haline de getiremiyorlar. O yüzden dikkat çekmiyorum. Bence. Daha başıma hiçbir şey gelmedi yani bu durumda. Şimdi El Fena Meydanı'nda kıyafet vesaire işte hediyelik eşya satılan bir bölgeye geldik arkadaşlar.
Size bir de bu tarafı göstereyim. Bir de bu tarafı görün. İç çamaşırından çoraba, çoraptan hediyelik eşyaya bulabileceğiniz bir meydan. El Fena Meydanı. Her şeyi bulabilirsiniz burada arkadaşlar. Biraz kalabalık. 1-2 saate buralar yine boşalır. Saat şu an burada 12. Akşam 12 olmasına rağmen hala kalabalık. İşte parfüm satanlar var. Ondan sonra kadınlara özgü kıyafetler vesaire satanlar var. Onların geleneksel kıyafetlerini satanlar var. Burada hanımlara özel çantalar var. Çok güzel bu arada. İşte hediyelik eşyalar satanlar var. Buradan bir sürü şey alabilirsiniz. Tabii ki de dönüş yolunuzu unutmadan. Seccadeler var. Dönerken bagaja verebileceğiniz kiloya göre hesaplayıp buradan satın alabilirsiniz. Buradan aldığınız her şeyi eve götüremeyeceksiniz. Bunu da unutmayın. Evet, burada bizim aynı Eminönü gibi arkadaşlar burası aynı. Burada böyle kıyafetler, pantolonlar satılıyor. Burası El Fena Meydanı'nın hemen ara sokağı arkadaşlar. Burada akşamları böyle malzemeler açıyorlar. Dükkanlar kapandıktan sonra bir nevi kaçak satış yapıyorlar. Bak mesela Pulvir'in Stradivarius üstünün çakmasını yapmışlar. Alt üst. Nike'ın vesaire böyle ünlü markaların replikaları bunlar arkadaşlar. Bunları orijinal zannedip almayın. Evet, bunlardan İstanbul, Türkiye'de de var yani. Buraya özgü bir şey almak gerekiyor bence. Mesela burada yine geleneksel kıyafetler var. Şunlar güzelmiş aslında, bak şu güzelmiş. İlgi çekici. Burada şapkalar var. Evet arkadaşlar, pazarlık yaparken mutlaka mesela 200 diyorsa 100 deyin. Zaten adamlar direkt gidiyorsun. Bak mesela sana bir şey söyledi. Dedi ki işte 200 o expensive de ilerle. Peşinden bağırarak geliyor zaten. Yapma etme gitme. Buraya gel şöyle böyle falan diye. Peşinden geliyorlar. Asya'da da böyle. Dünyanın her yerinde böyle ya. Avrupa'da da böyle. Gerçi Avrupa'da bilmiyorum, gitmedim. Gitmediğim için bir şey diyemiyorum yani. Hemen şunun fiyatını öğrenelim. Mesela hoş. Şu güzelmiş. Bu bayağı iyiymiş ya. Bu sevdim bunu. How much? 200 dirham. 200 dirhem. 200 dirhem diyor. 100 dirhem, 100 dirhem. Okay? Okay, same brother, 150. Together, 150 dirham. Two, For 150, same brother. Same price for normal 200 for together. Yeah. Plus price 150. two and two shirts. My friends, 100 dirhem. Impossible. Huh? Impossible. It's impossible. Impossible. Why? Normal 200, no 100. Two. No. Me and one buy. My friends, one buy, two buy. Two pieces? Short, yeah. Short and pants. It's no pantalon, no short. Yeah. Short and shirt and two buy. Two pieces. Two pieces and two people, 100. No, this normal one pieces for 200. Two pieces. Sorry. No problem. Excuse me. Dirhem. Yeah, no, this two, 150. 300 for two. 150. 300. İki tanesi 300. Half size. Çok güzel. All size. Fresh. My friends coming. My friends. İbrahim. Okay. Bu arada hoşuma gitti, güzel. Burada başka şeyler de var, bakalım. 150 dirheme anlaştık gibi. Şimdi şey aldık. Az önce gösterdiğimi aldım. Toplam alt üst 700 TL'ye geldi arkadaşlar. Yani belki de ben dolandırıldım, bilmiyorum. Belki 500 liraya da alanınız olur buna. Ama ya bundan daha fazla ücret ödemeyin. Evet arkadaşlar, şimdi Agafay Çölü'ne geldik. Fas Marrakeş'ten Agafay Çölü'ne servisle beraber geldik. Toplamda kişi başı 500 dirhem verdik. İlk önce deveyle başlayacağız. Ondan sonra ATV yapacağız. Ondan sonra havuza gideceğiz. Ondan sonra akşam ateş ve çöl gösterisi olacak. Bizi çok güzel bir gün bekliyor. Aynı zamanda bu aktiviteye yemek vesaire de dahil. Personeller bizi sarıyorlar. Kafamızı saracaklar. Çölden, tozdan etkilenmeyelim diye. Burada develer var. Burası da Agafay Çölü. Birazdan o zaman hep beraber aktivitelere başlayalım. Şimdi sardılar bizi. Develeri de yatırdılar. Deveye bineceğiz. Develeri biraz böyle dip dibe bağlamışlar. Biraz üzüldüm ya. Ama yapacak bir şey yok yani. Burası turizm bölgelerinde hep böyle. Nasıl biniliyor böyle, kafanızda korku olmasın. Bakın ikisini bindirdi. Kalktı. Bir kişi daha bindirecek. Onu da kaldıracak. Oo, hepsi kalktı. Hayvanın boynu kırılıyordu. Oo, çok kötü. Oo, çok kötü oldu arkadaşlar. Çok üzüldüm şu an ya. Çok üzüldüm şu an. O hırçına inşallah ben denk gelmem. Şimdi şansa ben denk gelirim. Bende de öyle bir şans var. Bu rahat durmuyor. Çıldırdı. Deve çıldırdı arkadaşlar. Ama hayvan zor nefes alıyor şu an ya. Ben olsam ona ayırırdım.
Hayvan çıldırdı. Anladın mı? Can çekişiyor hayvan şu an. Hayvan can çekişiyor ya, yazık. Tamam, turizm de bu kadar da olmaz kardeşim. Hayvanın boynu kopacak ya. İşkence çektiriyorlar vallahi. Bilseydim ben bilmezdim ya. Ben ona bilmem. Acayip şey oldu hayvan. Bayağı cinnet geçirdi. Deve cinnet geçirdi. O ilk korkunç olana başkası bindi. Oğlum ben ona bilemem ya. Hayvan niye bu kadar hırçın ya? Ben en önde olacağım herhalde. Okey. اقلب اقلب اقلب. Ya oğlum saçmalama ya. بس falan. Sıkı tutun. ايوه العلو وطي Bindik. Sıkı tutun. Alışacaksın şimdi. امش قدر سناو. File bindik, şimdi deveye de bindik arkadaşlar. Ata bindik. File bindik, şimdi de deveye bindik. Böyle gideceğiz, sıkıntı yok. Tamam. İbo sakin ol. Kanka kramp girdi ayağıma diyorum. Korkudan ol, göt korkusundan. Yemin ediyorum çok. Ay Ağlıyor musun sen şu an? Kamil ayağım çok kötü. Yemin ediyorum çok kötü. Oğlum yazık lan bu hayvanlara. Şimdi deveye bindik ama gerçekten de hayvanları çok kullanıyorlar. Yazık, günah. Ama turizm sektörü genel olarak böyle ya. Benim bindiğim deve biraz sakin. Biraz sakinleştirirler. Benimki de öyle. Bayağı sıkıntılı ya bu arada. Adamın da hiç umurumda değil. Bizi ısırdı mı, ısırmadı mı? Arkadaki deve cinnet geçirdi zaten ama. Hiç umurlarında bile değil. Biz paramızı aldık, yolumuza bakalım şekli. Yani biraz deveye binmek iyiymiş aslında ama ben file bindiğimde bile bundan daha rahattım lan. Filde masa sandalye vardı filde. Binmek çok zor biliyorsun değil mi? Sıkıntı yok ya, bindik bir kere, mecbur ineceğiz. Benimkinde ağızlık var öndekinde ama bunlarda yok. Kanka ağzı bırak çok tehlikeli ya. Evet, bunlarda ağızlık da yok arkadaşlar. O yüzden bir tık tehlikeli olabilir ama ben burada daha önce sorun yaşayan da görmedim açıkçası ya. Evet, tek binseydik çok güzeldi ama arka arkaya binmemiz çok kötü oldu ya. Mesela şu an deve burada, ayağımda. Yani anlayın diye gösteriyorum. Deve burada şöyle yapsa ayağımı ısırmaya çalışıyor sabahtan beri. Mesela İbo'nun devesi de öyle. İbo'nun ayağını ısırmaya çalışıyor sabahtan beri. Bir komik gibi geliyor. Gülüyoruz ama aslında sıkıntı ya biraz. Stresli. Ama güzel yine de. Şeyh Şamil Agafay Çölü'nü yeniden keşfetmeye geldi. Develeri sağ taraflarından, bir tanesini sağından, bir tanesi solundan yapa birbirlerine bağlıyorlar, ağızlarından bağlıyorlar arkadaşlar. Mecburen birbirlerini takip ediyorlar, sürü halinde deveye biniyoruz. Baktığınız zaman bana göre çok da etik değil açıkçası. Hayvanlara eziyet ediyorlar. Az önce zaten gördünüz. Geldik bir kere, parasını da ödedik, bindik yani. Bilseydim böyle olduğunu binmezdim açıkçası. Ama dünyanın her yerinde böyle olduğunu düşünüyorum ya. Bu hayvanlara genellikle eziyet ediyorlar. Geçen videolarda da dediğim gibi yani mutlaka bunlara müsaade etmeyin. Şimdi döneceğiz. Dönüşler acayip sıkıntılı. Boynu kilitlendiği için diğer hayvanın şeyine geliyor. Bağırıyor o yüzden. Video çekiyorum diye bana gülüyorlar. Oğlum gülün lan, bir gün biz de sizden güleceğiz. Şimdi ineceğiz. Kaos başlıyor. İnişlerde ve binişlerde sıkıntı var aynı uçak gibi. İlk ben ineceğim sanırım. Aynen öyle. Okey. İndirmeye çalışıyor şu an. Çok scared. Atayım. Okay good. Good. Tamam. Thank you. Biraz sıkıntılı indim. Evet, İbrahim iniyor şimdi. İbo ısıracak İbo. Benim Chucky bu. Dizlerine vuruyor, çökeltiyor, iniyor. Bak, sorunlu olana geldik. Evet, ATV'ye geldik arkadaşlar. Bana kask, düşen kask böyle. Camı yok. O yüzden mecbur gözlük taktım. Böyle idare edeceğiz artık. Bilerek arkada kaldım. Çünkü arkadan sıkıştırmalarını sevmiyorum. Daha önce 4 kere ben ATV aktivitesi yaptım. O yüzden çok da arkadan sıkıştırınca istediğiniz gibi özgürce hareket edemiyorsunuz. O yüzden pek mantıklı bulmuyorum arkadaşlar. Arka tarafta arkadan yerini alacaksın. Rahat rahat. Bilmeyenler oluyor, sürmeyi bilmeyen oluyor. Geliyor, çarpıyor, keyfin kaçıyor. Gerek yok, sıkıştırıyorlar. En arkada keyfine bakıp gideceksin. Duracaksın, hızlanacaksın. Yolunu bulacaksın. Bu ATV'nin en mantıklı şeyi en arkada olmak arkadaşlar. Agafay çöllerinde mavi bir ATV ile yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Tek sorun çok toz yıkıyorum. Her yerim toz oldu. Onlar için bir sorun yok arkadaşlar. Agafay çöllerinde ATV safari.
alanına geldik. Burada oturacağız, dinleneceğiz. Ondan sonra gideceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. İçecek bir şeyler aldık. Biz de biraz dinlenmeye ihtiyacımız var. Çünkü tek sorun toz yutuyorsunuz. Onun için ya ağzınızı yüzünüzü bağlamanız gerekiyor ya da size verilen kaskın camı olması lazım. Benim kaskımın camı yoktu. Bu benim için bir sorun bu arada. Hani gözlerime kadar gözlük taktım o yüzden. Biraz sıkıntı. İyi kullanıyorsanız böyle sağa sola oynamanıza izin vermiyorlar. Biraz diyor ki hani kardeşim diyor, rahat dur diyor. Benim İngilizcem yetmedi. İngilizcem yetseydi diyecektim ki kardeşim rahat duracaksam neden geldim? Ama diyemedim. O zaman yolumuza devam edelim. Dinlenme alanına geldik. Havuz bölümüne geldik. Şöyle göstereyim. Çölün ortasında bir yerde havuz var arkadaşlar. Havuzla dinlenebiliyorsunuz. Güzel bir giriş yapmışlar turistler için. İnsanlar burada dinleniyor. Biz de geldik dinlenmeye. Ama açıkçası ben çok beğenmedim. Yani dinlenme alanı bize gösterdikleri fotoğraflarda, videolarda havuz biraz daha büyük. Süs havuzu gibi yani. Bugün sizi Fas'ın kalbinde Agafay Çölü'nde bedevi etkinliğini elimden geldikçe tanıttım. Sabah serinliğinde deveye bindik. Deve çok eğlenceliydi ama hayvanların bakımlarına özen göstermediklerini düşünüyorum. Bu beni oldukça üzdü. Sonrasında ATV'lere atlayıp çölün tozunu attık. Yorulduk tabi. Neyse ki bizi çok güzel bir dinlenme alanı bekliyordu. Geniş gölgelikler, ayaklarımızı uzattığımız rahat minderler ve serin bir havuz vardı. Ben dayanamadım. Gittim birazdan yemek yedim. O zaman çekmeye başladım. Şimdi gün batmaya başladı. Batım olduğu zaman yemeğe başlıyoruz. Yine şovlar başlıyor. Yemekten hemen sonra da ateş gösterisi ve akşam işte çay vesaire, bunların kendi yöresel dansları yine. Biraz baş ağrıtıyor ama çok alışkın olmadığımız için yine de güzel bence. Ardından bedevi çadırlarında kurulan harika bir sofra vardı. Fas'ın geleneksel tatları, sıcak naneli çay, güler yüzlü insanlar, her şey o kadar gerçek ve güzeldi ki anlatamam. Güneş batarken çöl altın sarısına döndü. Ortam sessizleşti. Ama gece olunca bambaşka bir atmosfer başladı. Ateş başında dans edenler, davul sesleri, yıldızların altında yükselen alkışlar. O an gerçekten orada olduğum için çok şükür ettim. Eğer bu yolculuğu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü keşiflerimiz devam ediyor. Sizleri videoyla baş başa bırakayım. Şimdi hep beraber bu kompleksi gezelim. Bakalım buraya geldiğinizde nerede kalacaksınız, nasıl yapacaksınız, nasıl edeceksiniz, işte dil bilmiyorsunuz. Bu kafanızdaki soru işaretlerinin hepsini tek tek birazdan gidereceğiz arkadaşlar. Hiç şüpheniz olmasın. Fışmış işlemleri burada yapılıyor. Sıçımlık işlemleri orada yapılıyor. Buradan da duşunuzu alıyorsunuz arkadaşlar. Şurası çok güzel bu arada. Şu görüntü iyi, böyle hani Fas kültürünü yansıtıyor bence. Oda da yine mavi tonlarda. Biraz dediğim gibi dağınık, kusura bakmayın. Az önce gösterdiğim avlunun hemen camdan şeyi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Mandalinaları alabiliyorsunuz. İşte karşınızda Jardin Majorelle. Burası Fransız ressam Jacques Majorelle'in 1920'lerde kurduğu, sanat ve doğayı buluşturan eşsiz bir bahçe. Majorelle dünyanın dört bir yanından getirdiği bitkilerle burayı adeta bir botanik müzesi haline getirdi. Yıllar sonra US Saint Laurent ve Pierre Bergé bu büyülü bahçeyi kurtararak koruma altına aldı. Bugün ise hem doğanın hem de sanatın yaşayan bir mirası olarak ayakta. Yani Majorelle bahçesini kısa ve öz anlatacak olursam, dünyanın farklı noktalarından bitkileri toplayıp aynı alana koyup bunları gözünüzün önüne sermiş bu adamlar. Burası Fas'ın Marrakeş şehri arkadaşlar. Biz Fas'ta Riyad'da kalıyoruz. Buradaki evlere Riyad deniyor. Fas usulü evler var. Fas usulü evlere Riyad deniyor arkadaşlar. Bizim kaldığımız Riyad biraz büyük. 2 kompleksten oluşuyor. 2 ana binadan oluşuyor. Ortalama bir yer. Yani 9.5 Booking'den kiraladık biz. Şehir merkezine 400 metre uzaklıkta. Temizliği 10 numara. Lavabolar, işte yatakları vesaire 10 numara. Tesiste dinleneceğiniz alanlar var. Aynı zamanda tesis personeli çok iyi. Acayip iyi, bize her konuda yardımcı oldular. Bugün sizlere Fas formamla, yeni aldığım Fas formamla bu evi tanıtacağım.
yapacağım. Şimdi hep beraber kompleksi gezelim. Bakalım buraya geldiğinizde nerede kalacaksınız, nasıl yapacaksınız, nasıl edeceksiniz, işte dil bilmiyorsunuz. Bu kafanızdaki soru işaretlerinin hepsini tek tek birazdan gidereceğiz arkadaşlar. Hiç şüpheniz olmasın. Şimdi terastan başlayalım. Dinlenmeye geldim. Birazdan şeye gideceğim. ATV turuna gideceğim, deveye bineceğim, sonra havuza gideceğim. Ondan sonra yemek yiyeceğim. Gece de gösteriye gideceğiz. O videoyu da yukarıya bir yere bırakırım. İzlersiniz arkadaşlar. Marrakeş'in dar sokaklarında yürürken fark etmezsiniz bile. Çünkü bu görkemli evler dışarıdan bakıldığında son derece sade ama kapısından içeri adım attığınız anda bambaşka bir dünyaya geçersiniz. İşte karşınızda Fas'ın kalbinde yüzyıllardır var olan büyülü yapılar, riyadlar. Arapça bahçe anlamına gelen bu isim tesadüf değil. Çünkü her riyad merkezinde dört bir yanı odalarla çevrili bir avlu ya da yemyeşil bir bahçe bulunur. Burası sıcak çöl ikliminde serinlik ve huzurun merkezi. 11. yüzyıldan itibaren zengin tüccarların ve soylu ailelerin evi olan riyadlar yüksek duvarlarıyla mahremiyetin simgesi haline gelmiş. İçeride ise göz alıcı renkli çiniler, ince ince oyulmuş alçı süslemeler ve el işçiliğiyle yapılmış ahşap tabanlar sizi karşılıyor. Her detayı Fas'ın yüzyıllara dayanan zanaatkarlık geleneğinin bir yansımasıdır. Bugün ise birçok riyad restore edilerek misafirlere kapılarını açıyor. Böylece siz de bu gizli cennetlerde Fas'ın hem tarihini hem misafirperverliğini bir arada yaşayabiliyorsunuz. Hazırsanız şimdi gelin bu eşsiz dünyanın kapısını birlikte aralayalım. O da biraz dağınık çünkü zaten çok kısa konaklayacağız burada. Hemen ondan sonra geri dönüş yapacağız. Hemen gösteriyorum arkadaşlar. Burası lavabo. El yüz yıkama işlemleri burada yapılıyor. Fışmış işlemleri burada yapılıyor. Sıçımlık işlemleri orada yapılıyor. Buradan da duşunuzu alıyorsunuz arkadaşlar. Şurası çok güzel bu arada. Şu görüntüyü böyle hani Fas kültürünü yansıtıyor bence. Oda da yine mavi tonlarda. Biraz dediğim gibi dağınık, kusura bakmayın. Az önce gösterdiğim avlunun hemen camdan şeyi alabiliyorsunuz arkadaşlar. Mandalinaları alabiliyorsunuz. Burada kıyafetlerini koyabileceğiniz bir alan. Bir yatak, bir küçük boy yatak, bir de büyük boy yatak. Burada da eşyalar var. Çok da bahsedilecek bir şey yok aslında. Küçük bir dolap olsa, bu küçük bir buzdolabı olsaydı güzel olurdu. Fiyat olarak toplam biz buraya 5000 TL verdik. Kişi başı 2500 TL verdik arkadaşlar. Yani ortalama bir fiyat Fas'a göre. Buraya geldiğinizde Marrakeş'te 1000 TL'ye de yer bulabilirsiniz. Konaklama bulabilirsiniz. 2000 için söylüyorum. İşte 10.000 TL'ye de bulabilirsiniz. 20.000 TL'ye de bulabilirsiniz. Biz 5000 TL'ye toplam kişi başı 2500 TL ödedik. Ve konum özelliği özellikle konumu için biz burayı tercih ettik. Konumu bizim için çok önemliydi. Bu 5000 TL içerisinde sabah kahvaltıda dahil arkadaşlar. 5000 TL'nin sadece sabah kahvaltı, öğle yemeği veya akşam yemeği için ekstra ücret ödüyorsunuz. Kaldığınız otelden kiralama yapmak isterseniz biraz daha fiyatlar booking'e biraz daha pahalı. Arada bir 1000 TL bir fark var arkadaşlar. Aklınızda bulunsun, herhangi bir şekilde kartla ödeme kabul etmiyorlar. Sadece cash kabul ediyorlar. Bilginiz olsun arkadaşlar. Fas formamla el fena, fel fena, ben fena diyorum. Burası Fas'ın kalbi Majorelle bahçesi. Fransız ressam Jacques Chol, tam adını bilmiyorum arkadaşlar. Majorelle çok denedim. Adını tam olarak söyleyeyim ama yapamadım. Majorelle'in zamanla yıllarca uğraşıp buraya dünyanın bütün her yerinden getirdiği bitkiler var arkadaşlar. O yüzden Fas'a geldiğiniz zaman mutlaka burayı deneyimleyin. Burayı görmeden dönmeyin. Burası da çok önemli yerlerden biri. O zaman hep beraber Majorelle bahçesinde gezmeye başlayalım arkadaşlar. Marrakeş'in kalabalığından uzaklaşıp bambaşka bir dünyaya adım atmaya hazır mısınız? İşte karşınızda Jardin Majorelle. Burası Fransız ressam Jacques Majorelle'in 1920'lerde kurduğu, sanat ve doğayı buluşturan eşsiz bir bahçe. Majorelle, dünyanın dört bir yanından getirdiği bitkilerle burayı adeta bir botanik müzesi haline getirdi. Yıllar sonra US Saint Laurent ve Pierre Bergé bu büyülü bahçeyi kurtararak koruma altına aldı. Bugün ise hem doğanın hem de sanatın yaşayan bir mirası olarak ayakta. En dikkat çekici yanı ise Majorelle mavisi. Sadece bir renk değil. Adeta buranın ruhu o. Derin mavi ton, egzotik kaktüsler ve bambularla birleşince insanın sanki bir ressamın tuvalinde dolaşıyormuş gibi hissettiriyor. Jardin Majorelle, Marrakeş'in sadece bir bahçe değil, kültürel bir hazine, ilham veren bir sanat eseri ve huzur arayanların sığınağı. Burayı gezen herkes tarihle, doğayla ve yaratıcılıkla özel bir bağ kuruyor. O yüzden bu bahçeye adım attığınızda sadece bitkilerle değil, bir sanatçının hayali, bir tasarımcının tutkusu ve şehrin kalabalığındaki dinginliği de keşfedeceksiniz. Eğer bir yolculukta siz de benim kadar etkilendiyseniz
Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizler için dünyanın farklı köşelerinden farklı deneyimler paylaşıyorum. Birlikte yeni yerler keşfetmeye devam edelim. Hadi bu macerada bana katılın. Burayı Fransız restoran Jacques Georges Majorelin yapmış. Ondan sonra yıllar sonra Yves Saint Laurent gelmiş buraya. Onun da burada bayağı katkıları olmuş. Burayı devir almış herhalde sanırım. Ondan sonra o da burayı bayağı bir düzenleme getirmiş. Şu an üstümdeki bu arada kıyafetler Fas'a özgü kıyafetler. Dün Marrakeş El Fena Meydanı'ndan satın aldım. Toplam ne kadara geldi? 780 TL'ye falan geldi. 600. Mesela gözlük aldım az önce. Şu gözlüğü aldım arkadaşlar. Bunu da 430 TL'ye aldım. Ama tabii ki de hepsini pazarlıkla aldık. Belki biz kazıklandık bilmiyorum. Ama çok şey durmuyor mu böyle? Hani bir rüya görüyorsun sanki. Bir rüyanın içerisindeymişsin gibi bir ortam var içeride. Bak renkleri kullandığı renkler mesela kaktüslerde kullandığı şu mavinin tonu ve sarının tonu mesela çok doygun. Evet, mavi Normal- çok meşhur gibi. Normal bir renk değil. Bak mesela şurada da var. Çok güzel mavi renkler kullanmışlar ve insanlar sürekli o renkli karelerde fotoğraflar çekiliyor. Biz de şu an etrafı keşfediyoruz. Birazdan biz de fotoğraf çekiniriz muhtemelen. Arkadaşlar burası El Fena Meydanı'na, Marrakeş'in merkezine toplamda 14 dakika uzaklıkta 2.9 kilometre mesafede. Ve buranın toplam girişi 140 dirhem. 100 dirhem 10 euro. Bundan hesap ederek toplamda 14 euro buraya giriş ücreti ödüyorsunuz. Biz kapıya geldik. Herhangi bir bilet almamıştık. Kapıya geldik. Kapıdan online bilet alarak telefonda zaten QR kodunuzu okutuyorsunuz. Online biletimizi aldık. İçeri giriş yap. Bilginiz olsun. Bakın insanlar burada fotoğraf çekiliyor. Çok güzel yerler var bu arada. Kaktüsler vesaire de çok güzel. Hemen ortaya bir havuz koymuşlar. Burada kaplumbağalar var. Çok tatlı duruyorlar. Yavru kurbağa da var. Zaten burada güvenlikler vesaire var arkadaşlar. Sizleri yönlendiriyorlar. Bizi yönlendiriyorlar yani. Sizleri de yönlendirirler muhtemelen. Bu arada bu kıyafetler çok rahat. Mutlaka satın alın burada. Ben de diyorum ki bunlar bu sıcakta nasıl şey yapıyor. Bu kıyafetlerden dolayıymış arkadaşlar. Fas'a geldiğiniz zaman yapacağınız şeyler zaten belli arkadaşlar. O yüzden buraya da gelmeyi ihmal etmeyin. Bir de bazı insanlar mesela kaktüslere oymuşlar, yazı yazmışlar. Dünyanın her yerinde böyle insanlar var. Bizde de var. İnsanların baş Biz harfini aynen. yazmışlar. Yani şunu buraya yazdın kardeşim ya. Ben anlamıyorum. Bunu buraya yazdın. Ne oldu? Bizde şey var ya. Aşkını kalıcı hale getirdi. Evet. Bizde şeyler var mesela. Surlara yazıyorlar ya işte Ahmet Mehmet kalp. Yani buna gerek yok arkadaşlar. Ahmet Mehmet'in kalbi surlarda ölümsüz olmayacak. O yüzden gidin orada bir fotoğraf çekinin. Yeterli olur bence. Mesela burada nereden geldiği yazıyormuş arkadaşlar. Puan kırdık ama Öndeki Arjantin'den gelmiş. aynen bu Arjantin'den gelmiş. Burada kısım kısım ayırmışlar zaten. Birincisi Amerika Kaliforniya'dan gelmiş. İkincisi Peru'dan gelmiş. İki nerede? Şu. Meksika'dan gelmiş. Yani şu gördüğünüz alanda, sadece şu gördüğünüz alanda, buranın anlamını ve önemini anlayın diye söylüyorum. Bütün dünya iklimlerine sahip, coğrafya konumlarına sahip bitkileri bir arada biriktirmişler. Kaktüsleri daha doğrusu. Aynı zamanda çiçekler de var. Onlar da böyle ama sanırım dönüp dolaşıp içeride çok fazla kalmamanızı istiyorlar herhalde, anlamadım. Sınırlı bir vaktimiz mi var bilmiyorum ama geldiğimde sıra yoktu. Diğer ziyaret edenlerin videolarını ben de izledim. Onların geldiğinde sıra vardı. Buradan biletinizi saate göre satın alıyorsunuz arkadaşlar. Hangi saat dilimine satın aldıysanız orada kapılar var. İşte 12.30, 11.30 şu saat burası vesaire diye. O şekilde giriş yapıyorsunuz. Bilginiz olsun. Ya güzel. Buraya ayıracağınız vakiti de ben size söyleyeyim. Maksimum 2 saat vakit ayırın. Zaten El Fena Meydanı'na 10 dakika mesafede arkadaşlar. Hani buraya tam gün ayırmayı vesaire düşünmeyin. Bakın burada da mesela ne varmış? Nereli olduğunu bilmiyorum. Mesela 2 nerede bu? Bu Japonya'dan gelmiş arkadaşlar. Şu Japonya'dan gelmiş. Sonra 4 nerede? Şu Senegal'den gelmiş. Afrika'dan gelmiş. Bu Meksika'dan gelmiş. Yani birçok ülkenin aynı 100 metrekare alanda ya da 50 metrekare alanda toplanıp birleştiği bir bahçe yapmışlar. Çok güzel. Bir noktaya bakıyorsunuz ama bu baktığınız konumda 4 farklı 5 farklı ülkeden bitkiler getirilmiş. Yani burada büyük bir emek var arkadaşlar. Saygı duymak lazım. Çok güzel. Bir de böyle şeyler yapmışlar. Bunun adı ne bilmiyorum ama bu ne işe yarıyor acaba arkadaşlar? Böyle ben farklı ülkelerde böyle dekor herhalde, dekorasyon herhalde. Farklı ülkelerde böyle garip şeyler görünce şaşırıyorum açıkçası. Burası zamanında Fransız sömürgesinde kaldığı için arkadaşlar çoğu şeyi Fransızlardan almışlar. Hatta burayı halen Fransızlar ve İspanyollar sürekli ziyaret ediyor. Buraya geldiğinizde çok karşılaşacaksınız. Mesela sizinle genel olarak İngilizce değil direkt Fransızca konuşmaya başlayacaklar. Diyeceksiniz ki ben Fransızca bilmiyorum, ondan sonra İngilizce konuşacaklar. Başta ilk seçenekler arkadaşlar Fransızca. Çünkü çok fazla Fransızca konuşan var burada. Yani Majorel bahçesini kısa ve öz anlatacak olursam dünyanın farklı noktalarından bitkileri toplayıp aynı alana koyup bunları gözünüzün önüne sermiş bu adamlar.
Evet, burada da balıklar var. Bahçenin içerisine balıklar da getirmişler. Acaba bu balıkları da dünyanın farklı noktalarından mı getirmişler? Biraz pis ama büyük balıklar. Köpek balıkçısı herhalde bunlar. Bakın burada mesela bu bahçenin içerisinde yine renklere baktığınız zaman böyle açık renkleri bile çok koyu tonlarında, mesela sarıyı en sarı tonunda, maviyi en mavi tonunda kullanıyorlar. Ya da kiremit rengini en kiremit, en doygun haliyle kullanıyorlar daha doğrusu. Bunu yapmalarının en büyük nedeni arkadaşlar, buna Kuzey Afrika'da bulunan bir ülke. Bu yüzden çok sıcak. Sıcak olduğu için de genelde renkleri doygun kullanıyorlar ve az renk kullanıyorlar. Bunun en büyük nedeni açık renklerin sıcağı yansıtması. Sıcak yansımasın diye adamlar böyle bir önlem almış. Özellikle Marrakeş bölgesinde genelde hükümet kırmızı tonlar, kiremit tonları veyahut da turuncunun tonlarını kullanmasına izin veriyor. Herhangi bir şekilde evlere farklı renkte boyalar kullanamıyorsunuz. Şehrin özelliği bozulmasın, tarihi bozulmasın diye de kerpiçten evler yapılıyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri de dediğim gibi sıcak, tarihi korumak ve az maliyetli arkadaşlar kerpiçten yapmak evleri. Daha az maliyetli. Güzel, bence güzel bir görüntü ama çok fazla burada yaşadığınızı varsayarsak biraz sıkmaya başlayabilir. Saint Laurent adına yapılmış burası da. 1936'da doğmuş, 2008'de ölmüş. Burayı da güzel yapmışlar. Genelde buraya İspanya'dan ve Fransa'dan çok geliyorlar. Çünkü İspanya hemen buranın karşısında arkadaşlar. Portekiz hemen karşısında. Burası Kuzey Afrika bölgesinde kalıyor. Avrupa'nın tam olarak karşısı oluyor. Bilginiz olsun. Burada çok Avrupalı turistle karşılaşacaksınız. Fransızlar biraz alkol içince biraz şımarıyorlar. Buranın gece hayatı da güzel ama ben buranın Fas'ın gece hayatını çekmemeye karar verdim. Çünkü o kadar vaktim yok. Kısıtlı bir zamanda geziyorum burayı. Kısıtlı zaman ve kısıtlı bütçeyle geziyorum daha doğrusu. Bence buraya gelinip görülmeli, özellikle doğa severlerin mutlaka ziyaret etmesi lazım buraya. Mesela biz kendi evimizde bitki yetiştiriyoruz ama ben hayatımda bu kadar çeşitli bitkiyi bir daha başka bir yerde görebileceğimi zannetmiyorum. Arkadaşlar burası da Saint Laurent'in böyle eserlerinin bulunduğu bir alan yapmışlar ve aynı zamanda burada da alışveriş yapabileceğiniz işte turistlere yönelik kitaplar, kıyafetler, özel tasarım ürünler var. Gelmişken burayı da ziyaret edebilirsiniz. Belki hani buradan hatıra almak isterseniz alabilirsiniz mesela. Ama biraz pahalı gibi. Mesela şu 1300 dirhem. Biraz pahalı yani. Eski fotoğraflar ama bir tık pahalı. Bir tık değil, bayağı pahalı. Burayı da gelmişken deneyim edip görebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar bu alanda da dinlenebileceğiniz kafeterya alanı var. Buraya da gelebilirsiniz. Evet arkadaşlar, Majorel Bahçesi'nin de artık sonuna geldik. Biz de biraz etrafı dolaşalım, gezelim. Biz de biraz fotoğraf çekinelim istiyoruz. Sizlere elimizden geldikçe anlattık burayı. Kısa özet geçecek olursak dünyanın farklı noktalarından bir araya getirilmiş bitkileri buraya toplamışlar. Belli bir alana toplamışlar. Sizlere tavsiyem gelip burayı görün mutlaka. Buraya zaman ayırın arkadaşlar ama ortalama 1 ila 2 saat. Fiyatları söylediğim gibi kişi başı 140 dirhem, 100 dirhem 10 euro. El Fena Meydanı'na 13 dakika uzaklıkta, 2.9 kilometre mesafede, taksiye de 8 euro bir ücret ödedik. Şimdi buranın ünlü Fas gösterilerinden biri olan Jazz Ali'ye geldik arkadaşlar. Jazz Ali hem mutfağıyla hem de kültür danslarıyla ünlü. Hem şovları var hem de dansları var. Fas kültürünü yansıtan bir yer arkadaşlar. Şöyle göstereyim size. Hem burada adlı gösteriler oluyor, hem yemekler yeniyor.
Hem de böyle fotoğraf çekinebileceğiniz, aktivite yapabileceğiniz için çok güzel alanlar var. Ve burada istediğiniz gibi insanları çekebiliyorsunuz. Kimse bize çekme vesaire demiyor. Yani para istemiyor arkadaşlar. Fas kültürünü yansıtan kıyafetler, ondan sonra yemekler vesaire her şey burada. Cezayir'de bir de Fas mimarisine özgü yerler de var arkadaşlar. Mesela kerpiçten yapılmış evler var. Bu kerpiçten yapılmış evlerin tonları genelde kırmızı, kahverengi ve toprak tonları arkadaşlar. Bu Marrakeş bölgesinde devlet özellikle bu tonları korumalarını istiyor ve bu yapıları bu şekilde üretmelerini istiyor. O yüzden Marrakeş bölgesinde farklı renkte bir yapı görmeyeceksiniz. Bunun nedeni de sıcak iklimden dolayı. Sıcak iklimde çok fazla açık renkler sıcaklığı yansıtmasın diye kırmızı renkleri kullanmışlar. Biraz daha ışığı az yansıtan renkleri kullanmışlar arkadaşlar. Burası gösterinin yapılacağı alan. Daha girişinden itibaren öyle etkileyici ki kendinizi adeta bir masanın içerisinde buluyorsunuz. Jez Ali 1980'lerden beri Marrakeş'in en popüler eğlence noktalarından biri. Geniş çadırlarda Fas mutfağının en güzel tatlarını tadıyorsunuz. Harira çorbası, tajin, kuskus, tatlılar ve bol bol nane çayı. Ve en güzel kısmı şu, yemekle birlikte bu muhteşem gösteriler de dahil. Atlıların, dansçıların ve müzisyenlerin şovunu izlemek gerçekten unutulmaz bir deneyim. Buradaki paketler genellikle 50 ila 70 euro arasındadır. Buna hem akşam yemeği hem de gösteri dahil. Bazı turlara ise ulaşım dahi eklenebiliyor. Eğer videomu keyifle izlediyseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu ve bir beğeni bırakırsanız YouTube beni önermeye devam eder. Şimdi sizleri eğlenceyle baş başa bırakıyorum. Birazdan izleyeceğiniz atlı şov ve pek çok gösteri bu geceyi unutulmaz kılacak. Evet arkadaşlar, şimdi bizim bulunduğumuz bölgede de gösteri yapıyorlar. Az önce çay içtiğimiz yerde. Böyle kültürel şovlar yapıyorlar içeride. Bunları da böyle deneyim ediyorsunuz. Fas kültürüne ait şovlar düzenliyorlar içeride. Şimdi gösteri başlıyor. Vuruldum zannettim o. Harbiden korktum, biliyor musun? Oyun ne zaman yapacak? Ben Ne zaman çarpsın yapacak? Son bana anda doğru yapıyor. tuttu ya, ben aklım çıktı. Yapmıyor. Vuruldum zannettim. Tam yapmadı herhalde diyorum, yapıyor. Evet, ben bu sefer vuruldum sandım. Kanka bir şey değil mi? Bu çok değişik bir gösteri ha. İlk defa böyle bir şey gördüm ben. Gerçekten bu kadar korkunç olacağını bilmiyordum. Değil mi? Acayip korktum. Ama Sana bir bir de- şey söyleyeyim mi? Bir de silahı buraya doğru tuttu ya, ben vuruldum zannettim. Bir şey değil mi? Ama o tarafta oluyor bunlar yani. Bu fena yapacak bence.
Güzel tatlı. Çok güzel. Oo. Çok iyi. Hadise çal. Bak at müziğe göre dans şey yapıyor. Hadise Hadi çalıyor bakalım. sana. İki kişiler. Çocuk lan bu. Eşeğe biniyor. Çok güzel yaptılar yemin ederim. Yeah, 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 yeah. Dans gösterisi bana şey geldi ya biraz. Onlara özgü gibi geldi. Kültürel dansları yani. Bizdeki nasıl halay horon, halay horon gibi onlara ilgi çekici gelmiyorsa bana da çok açıkçası onların dansı ilgi çekici gelmedi ama Afrika'yı yansıtan dansların figürleri aynı zamanda şarkılarındaki o ritimlerin tutarsızlığı sallamasyon gidiyorlar gibi geldi yani. Yukarıda uçan alı var arkadaşlar. Uçan hologram tarzı bir şey yapmışlar. Hologram mı artık bilmiyorum ama uçan alı var. Çok ilginç. Şu an atmosfer çok garip. Çok da güzel görüntü. Bu sefer hepsi toplu geliyor herhalde. Hayvan zaten kendini sevdirtiyor ya. Arkada mı? Fotoğrafımızı çekiyor. Fas, Marrakeş'ten Casablanca'ya gidiyoruz. Casablanca havalimanından Casablanca'yı görüp İstanbul'a döneceğiz arkadaşlar. Trene çok zor yetiştik. Buradan tren var Marrakeş'ten direkt Casablanca'ya tren var. İlk defa ben de yurt dışında bu kadar uzun bir trene biniyorum. Şehirler arası trene biniyorum. Tren şöyle söyleyeyim size arkadaşlar. Her 1,5 saatte bir kalkıyor o tren. Fakat şöyle bir sorun var. İnternetten bilet alabiliyorsunuz. İnternetten biz bilet alamadık. O yüzden biraz heyecan yaptık. Son dakika yetiştik. Hatta gelirken buraya taksi kaza yaptı. Bir tane motora vurduk. Adam bizi yetiştirecek diye motora çarptı. Sonra geldik. Biletimizi aldık. Hemen koştura son 5 dakika kalmıştı. Koştura bağırdılar gelin diye. Trene yetiştik. Şimdi trendeyim. O yüzden giriş aşamasını sadece telefonla çekebildim. Gerçek Fas'ın neresi olduğu, işte burada yerel halk nasıl yaşıyor vesaire bunları da aynı zamanda gözlemlemiş olacağız, görmüş olacağız.
birazdan sizlerle. Bu Fas Marrakeş yolculuğu toplamda 5 durak olması lazım. Toplamda 2 saat 50 dakika sürüyor bu yolculuk. Direkt havalimanına gitmiyor. Bunu da bilincinde olun. Yanlış bilgi vermiş olmayalım. Belki aranızdan Marrakeş'e gelip Casablanca'yı da görmek isteyenler olur. Hasan II Camii vesaire. İşte Casablanca'nın, Fas'ın asıl kültürünü öğrenmek isteyenler olur, görmek isteyenler olur. Gerçek insanlar, yani turistlerin haricinde lokal bölgelerde nasıl yaşanıyor, bunu görmek isteyenler olur. O yüzden şöyle söyleyeyim size, toplamda 3 saat sürüyor. Bu tren Casablanca'ya gidiyor. Fakat Casablanca Havalimanı'na gitmiyor. Yani direkt Marrakeş'ten Casablanca Havalimanı'na bir tren yok. 2 tren var. O da internette yazıyor ne kadar doğru. Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri şimdilik kapalıymış. Ama düzeltirler herhalde, bilmiyorum. Biz Casablanca'da inip varsa trene bineceğiz. Yok ise eğer taksiyle geçeceğiz. O da ortalama 25 euro falan herhalde. Öyle bir şey diyor. Yani toplam 600-700 lira falan bir fiyatı olması lazım. Bilginiz olsun. Yani o da ortalama 30 euro ile 25 euro arası falan herhalde. Bilginiz olsun. Biri yanlış yere oturmuş arkadaşlar. Bir tane adam geldi diğer durakta. Buna da dikkat edin. Bilet numaralarında burada yerlerde yazıyor. Şu hemen yukarıda. Bakın şurada oturacağınız yerler yazıyor. Biletin hemen sol tarafında yazıyor. Buna biraz dikkat edin. Yoksa böyle karışıklık oluyor. Bilginiz olsun. Buralar karıştı. Yani 3-4 kişi yanlış yere oturmuş. Muhtemelen boş olur diye. Öyle bir çakallık yapmayın, haberiniz olsun. Bir de burada ikram yok arkadaşlar. Aynı bizim ikramlar gibi böyle şeyler, otobüsteki ikramlar gibi geliyor adam şeyle. Ama bunlar parayla satılıyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Ve sabahtan beri böyle çöl gibi yerlerden geçiyoruz. Ardından da Casablanca'ya inip toplam 120 manat daha verip 2 tane daha bilet aldık. İstasyonun karşısından geçip Casablanca Airport'a geçeceğiz. Buradan bütün bilgileri girdik. Bilginiz olsun. İşte kaç yataklı mı, bilmem ne mi, o mu bu mu vesaire hepsini verdi. Biletimizi de verdi. Şimdi gidiyoruz. Şimdi biz biletleri aldık arkadaşlar. 2 tane yine bilet aldık. Casa Voyagers'e indik. Bu Casa Voyagers'e indiğimiz yerin hemen arka tarafında bizde trenler nasıl? İniyorsun, karşıya geçiyorsun, devam ediyorsun. Biz bu bileti almadığımız için oradan inip yukarı çıkıp tekrar aldık. Bilginiz olsun. Şöyle AVM gibi bir yer. Hemen buradan çıkıyorsun. Şuradan da biletini alıyorsun ileride. Buradan tekrar geri dönüyoruz. Saat 13.05'te Casa Voyagers'a gideceğiz. Airport in the bridge. Yeah, good. Thank you. Havalimanı şeyine bineceğiz. Biz şey zannediyorduk. Biraz daha mesela indim. Biraz yürüyeceğim, oradan bineceğim. Şehir içi bir trene bineceğim zannediyordum. Ama aynı güzergah üzerindeymiş trenler. Yani aynı ray üzerindeymiş. Şöyle göstereyim, siz daha iyi anlayacaksınız. Bakın az önce buradan, şu taraftan geldim. Şimdi %90 ihtimalle şu trene bineceğim ve gideceğim. Git tren diye. Şimdi bunu kaçırırsak uçağı da kaçırmış oluruz. Hiç hoş olmaz. Casablanca'da bir gün daha kalmak zorunda kalırız. Hoş olmaz. Bunlar daha önce ben yaşadım çünkü böyle uçak kaçırıp bir gün daha kaldığım oldu. Hoş olmuyor. Ya olsun, tecrübe olsun falan diyorsun ama artık tecrübe olmayı geçtik. O yüzden şükür bulduk. Sonra artık. Tamam, son 10 dakikası kalmış. Yani son 10 dakika kala gelin yanıma diyor. Öyle belli olacak diyor. Yine estik deli gibi, rüzgar gibi ama olsun. Evet, Casablanca'da böyle arkadaşlar. Burası biraz daha şehirleşmiş, biraz daha güzel. Casa Voyagers burası. Daha güzel. Yani nasıl söyleyeyim, şehir burası, çöl yok. En azından çöl değil burası arkadaşlar. Şimdi geldik. Oradaki görevli personel dedi ki burası dedi. Bekleyeceğiz bakalım. Aynen. Zaten şurada da yazıyor. Airport yazıyor. Muhtemelen burası arkadaşlar. Daha da sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Şunu unutmayın. Yurt dışında bir yerden bir yere gidecekseniz, yani geri dönecekseniz, bilmediğiniz bir havalimanı olduğu için en az 2 saat önceden orada olun. Çünkü sorunlar çıkabiliyor. İşte bir de şehirde kaç tane havalimanı olduğuna özen gösterin. Aldığınız biletin alan koduna bakın. Mesela RAK, Marrakeş'inki RAK. Buranınki daha farklı, MAR olması lazımdı. Öyle hatırlıyorum. Yani Muhammed bilmem ne havalimanı Casablanca'daki. O yüzden mutlaka bunlara dikkat edin. A19 mesela, az önce bunlar belli değildi, açık değildi. Şu an şeyde gözükmüyor ama, kamerada gözükmüyor ama ben görüyorum mesela, diyor ki Airport 13.05. Benim aldığım biletin aynısı, A19 diyor. Ben az önce mesela bilmeden buranın yan tarafına geçtim. Sonra yukarı çıktık, bilene sorduk. Bunlar çok önemli, bakın. Personele sorduk. Belki biz orada bekleyecektik, binecektik trene. İlk sorduğumuzda personel dedi ki burası dedi. O yüzden kafa karışıklığı oldu. Şimdi buradan trene bineceğiz arkadaşlar.
30 dakika sonra Casablanca Havalimanı'nda olacağız. Casablanca Havalimanı'nda sizlere göstereceğim. Havalimanı trenimiz geldi, gidiyoruz. Evet, bir de trenlerin şeyleri var arkadaşlar. Aldığınız bilete göre yataklı tren var. Yataklı olmayan var. İşte 2. sınıf var, 1. sınıf var. Sınıflara göre ayrılıyor. Bizimki ekonomik olan da hiçbir şey vermiyorlar. Vermesinler zaten, yarım saat gideceğiz. Çok da önemli değil yani. Burada istediğin yere oturuyor. Bir yere oturalım işte. Numara yazmıyor bilette. Buradan biletimizi okuttular arkadaşlar. Aynen, gelir tanı atarım. Ama şey Bileti diyeceğim. okutuyorlar, bilginiz olsun. nereden Biletinizi biliyorsun sakın ki? kaybetmeyin, Yazıyor tamam mu mı? internette? Girişte de bileti okuttular. Şimdi de okudular. Hani akıllılık yapıp zaten bir şey demiyorlar diye dinmeyin. Hani siz binerken zaten izliyorlar sizi. Bakıyorlar bunlar kim. Yeni gelenlerin direkt biletlerini okutuyorlar. Bilginiz olsun. Bunu da al. Ha, o sana cebe alamaz koy. mı peki? Havalimanı trenine bindik. Şu an hiçbir sıkıntı yok. Şu an bindiğimiz tren, havalimanı treni biraz daha yeni gibi. Biraz daha hızlı diğerine göre. Böyle trenler de kendi aralarında sınıflara ayrılmış. Hızlı trenler var aynı istasyonlarda ve trenler var. Ya trenlerin içerisinde şöyle seçenekleriniz var bilet alırken: yataklı tren. Ondan sonra 1. sınıf tren. 1. sınıf trende muhtemelen ikram veya yemek oluyor. Bizimkisi ekonomi olan 2. sınıf tren arkadaşlar. Zaten 30 dakikalık bir yolculuk yapacağız. Çok da uzun bir yolculuk yapmayacağız biz. Toplam Marrakeş'ten Casablanca'ya 3 saat geldi. 35-40 dakika arası da Casablanca Havalimanı'na gidiş yapacağız. Ve Marrakeş'ten buraya gelene kadar gördüğüm kadarıyla Fas'ta şöyle bir şey var. Casablanca bölgesi, gördüğümüz alan, Casablanca bölgesi Fas'ın biraz daha metropol olan bir yeri. Yani biraz daha business'in döndüğü yer, paranın döndüğü yer olarak düşünüyorum. Marrakeş ise direkt turizm olarak değerlendirebilirsiniz. Çünkü burada Casablanca'da hastaneydi, oydu, bu binaların renkleri vesaire, hani turizmi çok önemsememişler. Kentleşme aynı bizim İstanbul'daki gibi kaotik, karışık ve insanlar turist var. Yine burada da turist var bu arada. Burada da turistler var. Yerel halk da fazla ve çalışan sayısı da çok fazla burada. Birazdan zaten görüntülerde göreceksiniz nasıl bir yer olduğunu arkadaşlar. Sadece ineceğimiz yeri bilmiyorum. Orada da zaten anlaşırız. Sorarız burası havalimanı treni mi diye. Çantamı buraya bıraktım, valizime. Bu trene bindiğinizde aklınızda bulunsun. Bu trene binerseniz eğer aklınızda bulunsun. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Nerede benim şeyim? Aynen. Bilet böyle. Bilet bu. Bakın bilete. Görüyor musunuz? Burada koltuk numarası yazmıyor. Sadece klas numarası, yani sınıf. Kaçıncı sınıf? Ulan bilet alıyoruz. Bilette bile bizi sınıflara ayırıyorsunuz. Sınıflara ayırıyorlar sadece. O kadar. Başka bir şey yok. Buradan şimdi havalimanına gideceğiz. Havalimanında görüşmek üzere diyorum. Evet, hemen indikten sonra şöyle karşıda, şu karşıda girişi var zaten havalimanının. İspanyol arkadaşla karşılaştık. O formada işte formalarımız aynı falan filan. Öğrenciymiş, dünyayı geziyormuş işte. Klasik Avrupalı. Biz de deli gibi çalışıyoruz. 2-3 yer görelim diye çocukluğumuzdan beri. Ama işte hayat herkese eşit davranmıyor. Geldik boarding yerine arkadaşlar. Birazdan personele soracağız zaten. Hemen bakın. Geldiniz, Turkish Airlines ekonomi diyor zaten. Görüyorsun oradan. Gideceğiz oradan. Biletimizi alacağız. Biletimizi oradan alacağız. Artık işlemlere başlayacağız arkadaşlar. Casablanca Havalimanı'ndayız arkadaşlar. Çok da büyük değil ama küçük de değil yani. Ortalama bir havalimanı. Kolaylıkla işlemlerimizi hallettik. Türk pasaportuyla geldiğimiz için bize soru sormadı. Direkt bize vizesiz, biliyorsunuz. Çıkarken de girerken bir soru sordu. Nerede kaldınız? Nerede kalacaksın dedi. Kaç gün kalacaksın dedi. Ne iş yapıyorsun dedi. Bunların cevaplarını da verdik. Çok rahat bir şekilde girdik içeri. Sadece kendi vatandaşlarına biraz öncelik veriyorlar. Bizi biraz geç aldı. Hani sıra bendeydi mesela, beni almadı. Sen bekle dedi, diğerlerini çağırdı. Biraz bekledim yani, bir 20-25 dakika rahat bekledim. Tek sorun oydu. Onun haricinde benim hiçbir sorun yok. O da hoş muydu? Hoş bir hareket değildi bence. Ama yine de sıkıntı yok. Yine de okeyiz yani. Bir alt kata inelim, alt kata bakalım. Havalimanında dış görünümü böyle arkadaşlar. Asya'daki gibi ya da şeydeki gibi böyle bir parkı yok. Mermer havalimanı. Bu bilgiyi ne yapacaksınız bilmiyorum ama havalimanında robotlar vesaire de yok. Genelde insanlar, çalışanlar özellikle güler yüzlü. Çalışanlar güler yüzlü. Ondan yana da bir sıkıntı yaşamazsınız. Şimdi biz burada Casablanca'da birkaç dirhemimiz kaldı. Onlarla böyle hediyelik eşya bakıyoruz. Eğer uygunsa buradan alacağız, gideceğiz. Evet, sizlere olabildiğince tren yolculuğunu vesaire, Casablanca Havalimanı'nda nasıl giriş çıkış yaptım, bunları anlatmaya çalıştım. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. İzlemesi ve beğenmesi bedava arkadaşlar. Ama bunları yapması gerçekten zahmetli ve maliyetli işler. Teşekkür ederim şimdiden. Görüşürüz.